İstanbul deyince trafik aklınıza gelmiyorsa önce ne gelir? Boğaz gelir. Boğaz deyince köprü gelir. Köprüden her geçişimde Boğaz'a böyle ağzım açık bakardım. Olabildiğince yavaş gitsin kim kullanıyorsa aracı diye dua eder, böyle etrafa bakardım. Artçı olarak geçtim bir kere. Huşuya daldım. Net. Ona da söylemiştim zaten yavaş git diye. Kendim motorla geçince ne oldu peki? Bildiğin kafayı yedim arkadaş, rüzgar çarptı. O videoyu da şöyle alalım. Şimdi de köprüden geçeceğiz. Bakalım köprüden nasıl geçeceğim. Zıplaya zıplaya hem motorun hafifliği hem rüzgardı bilmem neydi derken bakalım ne hallere gireceğiz. Ve ilk defa Boğaz'dan sadece yola odaklanarak geçeceğim sanırım. Bakayım şuradan ben geçerim. Sağın sağı, solun solu. Oğlum çok eğlenceli. Oha, Boğaz çok güzelmiş. Ben hiç böyle güzel hatırlamıyorum. Çünkü motosikletle geçiyorum ben. Bütün rüzgar şu an size geliyor. Aşırı güzel. Her motorcunun bunu yaşaması lazım lan. Niye bu kadar hoşuma gitti bilmiyorum da çok güzel. Yani köprüden geçmek korkutuyor diyorsunuz. İşte sallanıyor, emniyet şeridi yok vesaire vesaire. Bence rüzgar çarpmasından korkun. Özellikle Boğaz'ı çok seviyorsanız böyle sonuçlar doğurabiliyor. İstanbul'da motor kullanmak demişken, yani ben o insanlar arabayla, otobüsle gidecekleri yere nasıl gidiyorlar anlamadım. Trafik aktığı zaman çok hızlı akıyor. O TEM mi diyorsunuz, E5 mi, ikisi de mi? Oralarda hayvani hızlı akıyor, yani 80 giderken yavaş kalıyorsunuz. Gitmeyince de hiç gitmiyor. Sahil yolunu da gördüm. İstanbul trafiğinden nasibimi aldım ve diyebileceğim tek şey, iyi ki emniyet şeridi var. Ankara'nın çoğu yerinde yok. Dün bir tane keşfettim bir ana yolda. Trafikte çok işime yaradı. Ama burada da sürücüler şey yapıyor yani. Emniyet şeridine giriyor, herhangi bir kontrol mekanizması yok. Böyle zart diye dalıyorlar. Tehlike çok daha büyük. İstanbul'da ne yaptım? Motorcudan ATS kampanyası teslimine gittik. Şehir içinde bayağı gezdim. Trafikten nasibimi çok net aldım. Debriyaj balatamı bitirdim orada, evet. En önemli şey o İstanbul'da olan. Zaten motoru kullanmadan önceki sahibi arazide kullanmış sadece. Spesiyel arazi lastiğiyle beraber 2000 kilometre kadar arazide kullanmış. CRF'lerin debriyaj balatasının çabuk bittiği bilinen bir şey. Ben de araziye girdim. Ben de baltaya saplandım. Bayağı bir zorladım. İstanbul trafiğinde de yaklaşık bir o gün 2 saati geçmişti trafikte geçirdiğim süre. Diyorum akşama doğru bir gariplik var. Bunun vitesleri düzgün geçmiyor, hızlanmıyor. Trafikte pek anlamıyorsun. Çünkü çok hızlanmaya gerek yok. Dediler soğuyunca kendine gelir o. Geldi gibi geldi falan böyle. Ertesi gün Şile hava yapacağız. Yahu motor 6. viteste 90'la gidiyor. Böyle hızlanması gerekiyor. Ama yok öyle bir şey. Aha yine geri geldim ya buraya. Böyle ötüyor. Hiçbir şekilde hızlanma belirtisi yok. Trafikte zor durumda kalıyorum falan. Dedim o Şile'ye gidilecek. Hava yapamadık ama Şile yaptık. O bitik balatayla. Yani çok fazla zorlamamaya çalışsam da hızlanmadığı için
Hani her yolun kendine has bir hızı vardır ya. Hani ona ayak uydurmak için illaki zorladım yani. Yeter artık git, bu kamyonu geçmem lazım söylentileri eşliğinde Şile'ye gittim. Orada Ankara'dan bir arkadaşımla karşılaştım. Ona da buradan selam ediyorum tekrar. Çok hoştu. Ondan sonra geri dönüp debriyaj balatası aldım. Onu değiştirdim. Yani CRF yolda bıraktı mı beni? Hayır, bırakmadı. Kullanım koşullarına verdiği doğal bir tepkiydi sadece. Kaldı ki ben en son arazide zorladıktan sonra bir ustaya götürmüştüm. Bir bak şunun durumu ne? Benim fark edemediğim bir şey var mı? Debriyaj balatası bitecek bak diye. Beklediğim bir şeydi. Ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde İstanbul'da bitti. İstanbul'daki trafikteki sürücüler, otomobil kullanıcıları motosikletlere nasıl davranmaları gerektiğinin bilincindeler. Burada ya üstüne kırıyorlar ya da tamamen böyle şok haline girip yavaşlıyor, önünü açıyor, geç git kurtulayım senden moduna giriyorlar. Ve emniyet şeritlerindeki kontroller falan çok daha sık olduğu için motosikletler bir nebze rahat. Ankara'da trafikte kaldığınız zaman geçecek bir santim boşluk bulamazsınız. Arabalar gibi beklersiniz. O yüzden enduro alıyoruz. O yüzden süpermoto alıyoruz kaldırımlara çıkabilmek için. Bütün motorcuları kaldırımlarda görebilirsiniz burada yani. Olayı olur. Yani herkes korkuyla bahseder. Ankara'dan İstanbul'a gidip motosiklet kullanan herkes o trafikten korkuyla bahseder. Ama ben o kadar korkmadım. Korktuğum gibi çıkmadı. Hatta çoğu zaman Ankara'dan daha rahat dedim. Tek sıkıntı yolları bilmediğiniz halde hızlı akan trafik. Onun da çözümü şu. Önceden bakacaksınız dönmeniz gereken yerden önce neresi var, hangi dönüş var. O dönüşü gördükten sonra döneceğinizi bildiğiniz için yolda o konumu alacaksınız. Bundan sonrası rahat çünkü İstanbul'daki bütün dönüşler sağdan. Ankara gibi böyle yolun ortasında zart diye bir semt için sola dönmeniz gerekmiyor. Gidiş gelişli yolda. O açıdan kullanım rahatlığı var. Ne yalan söyleyeyim. Son olarak diyeceğim şudur ki sevgili İstanbul dışındaki motosikletliler, İstanbul'dan korkmayın. Önceden yolunuzu planlayın. Emniyet şeritlerine dikkatli kullanın. Bir de fren alıştırması yapmış olursanız iyi olur. Debriyaj balatanıza da dikkat ettikten sonra hiçbir problemi yok. Çok da keyifli bir yer.